Ne Yapsak'tan merhabalar. Evet, bu hafta da Ne Yapsak'ta birlikteyiz ve haftanın kültür sanat olaylarını konuşacağız. Ne izleseniz, nereye gitseniz, hangi oyun, hangi sinema, hangi dizi, sergi, festival derken yine dişe dokunur bir seçki yapmaya çalıştım. Evet, ne izlesekten başlayalım isterseniz. Tabii ne izlesek deyince şu anda gündemde olan İstanbul Ansiklopedisinden bahsetmeden geçmeyelim. İstanbul Ansiklopedisi biliyorsunuz Reşat Ekrem Koçu'nun yazmaya başladığı ve G harfinde İstanbul'a dair pek çok şeyi kaleme aldı. G harfinde kaldığı yarım kalan bir ansiklopedi ve buradan yola çıkarak yönetmen Selman Nacar hem yazıyor hem yönetiyor İstanbul Ansiklopedisini. Henüz izlemedim. İzleyecek vaktim olmadı çünkü geçtiğimiz hafta film festivalinde 5-6 filme gitmeyi başardım ve izlemem gereken farklı sinema filmleri ve takip etmem gereken başka şeyler de vardı. O yüzden izlemedim ama herkesten, yani fikrine güvendiğim birçok insandan duyuyorum ki iyi bir yapım olmuş. Zaten buna emindim. İlk Netflix tanıtımını yaptığında, basın toplantısında da genel sezonun tanıtımını yaptığında da Selman Nacar'dan iyi bir yapım bekliyordum. Çünkü daha önce İki Şafak Arasında ve Tereddüt Çizgisi filmleriyle tanıyoruz Selman Nacar'ı ve ikisi de iyi filmlerdi. İkisinin de konusu, işlenişi, çekimleri, görüntüleri hepsi oldukça iyi filmlerdi. Dolayısıyla da Netflix'e, yani dijital platforma yaptığı bu ilk işin, üstelik dizi, sinema filmi de değil, nasıl olduğunu çok merak ediyordum. İyi bir iş çıkarmış. İzlemediyseniz hem İstanbul'la ilgili pek çok da bir detayı da böylece öğrenmiş oluyoruz. Hem de çok iyi oyunculukları izliyoruz Selman Nacar'ın yönetmenliğinde. Ayrıca Selman'ın iki filmini de izlemek isterseniz Tereddüt Çizgisi ve İki Şafak Arasında Mubi'de izleyebilirsiniz. Onun dışında pek çok filme gittim ve henüz bu diziyi izleyemedim demiştim. Önümüzdeki günlerde büyük ihtimalle Netflix'e girecek. Çünkü fragmanını izlerken bir taraftan da Netflix'i de görmüştüm. Dağdaki Ayı, bir Fransız filmi. Fransa'nın dağlık bir bölgesinde kış şartların çetin olduğu bir bölgede geçen bir hikaye. Odun satıyor kahramanımız, daha doğrusu oyuncumuz. Ve bir kazaya karışıyor. Ondan sonra bir sürü cesetle yaşamak zorunda kalıyorlar ve olaylar silsilesi böyle devam ediyor. Bir komedi ve böyle biraz adaletin sorgulandığı, tüm o sistemin sorgulandığı da bir film izliyoruz aynı zamanda. Ve yine çocuklara dair, ya çok oyun oynuyorlar ya da çok şöyleler, çok böyleler dediğimiz çocuklara dair de arka planda, yani normal değil mi çocuklar dediğimiz çocuklara dair de arka planda bir hikaye var. Orada da bir şey anlatılıyor. Evliliklere dair bir şeyler anlatılıyor. Kadınların zaafları, erkeklerin zaafları derken bence Dağdaki Ayı, ki İstanbul Film Festivali direktörü Kerem Aya'nın da yani izlememiz gereken filmler listesinde yer alan filmlerden bir tanesiydi. Ben çok beğendim. Ondan önceki hafta müzisyenlere söylemiştim zaten. Dağdaki Ayı Netflix'e gelecek zannediyorum önümüzdeki aylarda. İzlemenizi tavsiye ederim. Vizyondan bir film önermek istiyorum. Kara Torba Operasyonu. Kara Torba Operasyonu'nda Michael Fassbender ve Cate Blanchett oynuyor. Cate Blanchett'in hangi filmi olursa olsun tereddütsüz gider izlerim. Şu anda vizyonda Kara Torba Operasyonu sinemalarda izleyebilirsiniz. Onun dışında hazır vizyon demişken tabii ki Tolga Karaçelik'in Psikoterapi, bir seri katil hakkında yazmaya karar veren yazarın Sığ Hikayesi filmini de es geçmeyelim. Hatta ben bu yayını, daha doğrusu bu çekimi bitirir bitirmez hemen sinemaya koşacağım ve izleyeceğim. Çünkü önümüzdeki günlerde Tolga'yla bir röportajım var. Filmi konuşacağız. Çünkü bu filmi New York'ta çekti Tolga ve bu filmi çok uzun zamanda da çekebilirdi ama o çok kısa zamanda çok büyük işler başardı. Hatta verdiği bir röportajda da o kadar zengin değilim, kısa zamanda bu filmi çekmem gerekiyordu demiş. Bakalım bize neler söyleyecek. Önümüzdeki günlerde Tolga Karaçelik'le şu anda vizyonda olan Psikoterapi, bir seri katil hakkında yazmaya karar veren yazarın Sığ Hikayesi filmini de konuşacağız. Bence siz de bu arada izleyebilirseniz mutlaka filmi izleyin. Ondan sonra da Tolga'nın röportajını Aysun Öz'de başka şeylerde izlersiniz zaten. Vizyonda dikkatimi çeken bir başka film de Christopher Nolan'ı severseniz, beğenirseniz Tenet filmi vizyonda. Sinemayla devam ederken bir iki haftadır Sinematek'ten bir şeyler söylememiştik. Sinematek Sinema Evi'nde 29 Nisan 27 Haziran tarihleri arasında, yani Nisan'la Haziran arasında hayli geniş bir zamanda usta yönetmen Andrei Tarkovski'ye odaklanan bir program sunuyor. Onun dışında yine İtalyan sinemasının güçlü yönetmenlerinden Liliana
Cavani'ye odaklanan bir başka seçki de var. Ayrıca Kino 2025 Alman sineması Türkiye'de etkinliğine de ev sahipliği yapacak Sinematek ve Sessiz Perşembeleri var biliyorsunuz. Sessiz Perşembe'de sessiz film gösterimleri yapılmaya devam ediyor ve Sinematek Sinema Evi'nin ikinci restorasyon projesi olan Aysel Bataklı Damın Kızı filmi de gösterilecek. Sinemadan devam edelim, filmlerden devam edelim hatta. İstanbul Modern Sinema'ya gelelim. İstanbul Modern Sinema yılın öne çıkan kısa filmlerinden bir seçki oluşturdu ve 24'ünde başladı bu kısa film seçkisi yayınlanmaya ve 27 Nisan'a kadar devam edecek. TÜBORG'un katkılarıyla Nisan ayında bu kısa filmler Gelecek Kısa başlığı altında gösterilecek İstanbul Modern Sinema'da. Gelecek Kısa programında 17 film gösteriliyor ve dünya premierini 70. Oberhausen Kısa Film Festivali'nde yapan Mori, Cannes Film Festivali'nin Eleştirmenler Haftası bölümünde ilk kez seyirciyle buluşan Noksan ve bu yıl Sinema Yazarları Derneği'nin en iyi kısa filmi seçtiği Neredeyse Kesinlikle Yanlış gibi yapımlar yer alacak. Tüm bu filmlerin programına İstanbul Modern'in sosyal medya hesaplarından, İstanbul Modern Sinema'nın sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Yine filmlerle devam edelim istiyorum. Kültür Sanat Belgeselleri Festivali Dijital Detaylar 5. kere seyircisiyle buluşacak. Dijital Detaylar 5. Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali 8-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Bunun da duyurusunu yapmış olalım. Her yıl belgesel sinema alanında etkileyici senaryo hikaye, başarılı yönetmen, yaratıcı kurgu, özgün yapım tasarımı ödülleri ve belgesel ustası onur ödülü veriyor biliyorsunuz bu festival. Dolayısıyla tüm bu ödüllerde 8-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Dijital Detaylar 5. Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali'nde de sahiplerini bulacak. Şimdi ne izleseyin devamı olarak da tiyatroda neler izleyebiliriz? Hadi ona bakalım. Şehir tiyatrolarıyla başlayalım. Şehir tiyatrolarında bu hafta nerede ne var? Hemen Yenilmez 16 yaş üstü için Yenilmez oyunu 23-26 Nisan tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde, Oscar Kağıthane Sadabat sahnesinde, Yoldan Çıkan Oyun Üsküdar Musahipzade Celal sahnesinde, Köpek Kalbi 24-26 Nisan'da yine aynı tarihler zaten Ümraniye sahnesinde, Geçmişin Gölgesi Üsküdar Kerem Yılmazer sahnesinde, Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin 26 Nisan'da Beylikdüzü Rasim Öztekin sahnesinde, Yugoslavya'dan konuk bir oyun var. Man's Teardrop. O da 29 Nisan'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde izlenebilecek. Onun dışında özel tiyatrolarımızda bakalım neler var. Dastas'ta 25 Nisan'da Deli Bayramı, 27 Nisan'da Ayna oyunu var. Deli Bayramı 25 Nisan'da 20.30'da, Ayna ise 27 Nisan'da saat 17'de. Onun dışında Dastas demişken bir yazma atölyesi de var. Onu da mutlaka söylemek istiyorum. Ceren Boz ve Nagihan Gürkan'ın yazarlık atölyesi Oynayarak Yaz 7, 14, 21 ve 28 Mayıs çarşamba günleri 4 hafta. Haftada bir gün gerçekleşecek. Saat 19'da 22 arası 3 saat. Kontenjan sınırlı olduğu için Dastas'a başvurarak kontenjanı kontrol edip eğer yazmaya meraklıysanız, senaryo yazmak istiyorsanız bence iyi bir fırsat. Çünkü iki yazar da Ceren Boz da Nagihan Gürkan da bu işin ehli. İki yazarımız. Evet, moda sahnesinde neler var? 25'inde 25 Nisan'da akşam 8.30'da Hizmetçiler, 26 Nisan'da Cumartesi günü saat 16'da ve 20.30'da Babamı Kim Öldürdü? 27 Nisan'da ise saat 16'da ve 19'da Bütün Çılgınlar Sever Beni oyunu var moda sahnesinde. Aynı zamanda moda sahnesinde stüdyoda 25 Nisan'da yani bu akşam 18.30'da Selmin Zeki Hanım Hasta Adamın Kızı da oynayacak. Evet, konser diyelim. Konserlerde neler var? Bu hafta değil ama satışa çıktı biletleri. O yüzden söylüyorum. Biletler biliyorsunuz hemen tükeniyor. Haftaları gelmeden önceden söylememin sebebi bu. Şimdiden planınızı, programınızı yapın. Gitmek istiyorsanız biletlerinizi de alın derim ben. Büyükev Abluka'da 25 Mayıs'ta, Duman 21 Haziran'da, Adamlar 27 Haziran'da, Küçük Çiftlik Park'ta. Büyükev Abluka'da 25 Mayıs'ta, Duman 21 Haziran'da, Adamlarsa 27 Haziran'da Küçük Çiftlik Park'ta sahne alacak. Biletix'te biletler, şimdiden biletlerinizi alın derim.
Onun dışında yakın bir tarihe bir konser önermek istiyorum. 27 Nisan Pazar akşamı saat 20'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey konser salonunda 2 Grammy ödüllü, 100'ü aşkın albüm kaydı olan 50 yılı aşan sahne kariyeriyle müziğin kült isimlerinden biri Pinchas Zukerman 27 Nisan Pazar akşamı saat 20'de Cemal Reşit Rey konser salonunda sahne alacak. Bence bu konser kaçmaz. Bu kadar efsane bir ismi hazır İstanbul'a gelmişken mutlaka dinlemek gerekir diyorum. Tabii biletler tükenmiş midir bilmiyorum ama bu yayına girene kadar ben kesinlikle orada olacağım ve konseri mutlaka dinleyeceğim. Bu arada Zukerman'la ilgili şu notu da düşelim. CRR'deki konserinde Sinfonia Varşova eşliğinde hem solist hem de şef olarak müzikseverlerle buluşacak. Dolayısıyla enteresan bir deneyim olacak bence hem soliste hem de şef olması. Dediğim gibi bence bu konser kaçmaz. Ve soul müzik sevenlere güzel bir konser önerisi var. Biliyorsunuz 30 Nisan Uluslararası Caz Günü. Her yıl 30 Nisan'ı Uluslararası Caz Günü olarak kutluyoruz. 30 Nisan akşamı Garanti BBVA Uluslararası Caz Günü konserleri kapsamında Salon İKSV'de Avustralya'dan İstanbul'a o müthiş soul rüzgarları estirecek Alsha Joy geliyor. Evet, Alsha Joy'u 30 Nisan'da Salon İKSV'de 21.30'da izleyebilirsiniz. Salon İKSV'nin 30 Nisan çarşamba akşamı kapıları da 20.30'da açılacak. 30 Nisan akşamı ben bir sinemaya mı gitsem yoksa müzik mi dinlesem hangisine karar veremiyorum diyenlere ikisini birlikte izleme ve dinleme şansı sunan bir alternatif önermek istiyorum. İstanbul'da çekilen ilk yabancı film olarak tarihe geçen Enis Altcali's Doğu'nun Çiçeği, Baba Zula'nın canlı müzik performansı eşliğinde Beyoğlu sinemasında izlenebilir. 30 Nisan akşamı saat 19'da gerçekleşecek. Bu sine konserde Baba Zula, Ernest Marisha imzalı 1920 yapımı sessiz filme farklı türlerin harmanlandığı doğaçlamalarıyla ses verecekmiş. Dolayısıyla bu farklı deneyime katılmak istiyorsanız, bu sine konser deneyimini yaşamak istiyorsanız İBB Beyoğlu Sineması'nın sosyal medya hesaplarından ücretsiz biletlere ulaşabilirsiniz. İstanbul Senin uygulamasından girip ücretsiz biletlerinizi alabilirsiniz. Son zamanlarda nerede ne sergi var diye merak ediyorsanız Kuzey Edebiyatı'nın büyük ismi Towne Johnson, Mubilerin yaratıcısı ve sanatçı, yazarlığına ve sanatına dair bir sergi 27 Nisan'da açılacak. 17 Mayıs'a kadar devam edecek ve pazar hariç her gün 11 ile 19 saatleri arasında aynalı geçitte ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Dediğim gibi bu Kuzey Edebiyatı'nın bu ünlü ismiyle daha önceden çocuk kitaplarıyla daha çok tanıyoruz kendisi. Tanışıyorsanız bu da enteresan bir sergi olabilir. Borsan Contemporary'e gidelim şimdi. Borsan Contemporary'de devam eden biliyorsunuz Doug Atkin'in İçindeki Şehir sergisi var. Ve bu sergi kapsamında da bir yetişkin atölyesi düzenleniyor. Borsan Contemporary müdürü sevgili Kumru Eren'in hazırladığı bu konsepte Tara Hopkins'le Tekstil Kolaj Atölyesi 27 Nisan Pazar günü saat 11'de, Erkin Bernay ile Hareket Atölyesi 18 Mayıs Pazar günü saat 14'te, 1 Haziran Pazar günü saat 14'te, Nisan Ak ile Ses Manzaraları Atölyesi ise 25 Mayıs Pazar günü saat 13'te Borsan Contemporary'de yani Perili Köşk'te o meşhur muhteşem binada bu atölyeleri hem sergiyi gezebilir hem de bu atölyelere katılabilirsiniz. Bence sezonun önemli ve iddialı sergilerinden biri de İş Sanat'ın Kibele Sanat Galerisi'nde açıldı. Ülkemizin yetiştirdiği önemli heykeltıraşlardan, çok önemli sanatçılardan bir tanesi Rahmi Aksungur'un retrospektif sergisi açıldı. Oldukça geniş bir sergi. Ben Rahmi Bey'in en son İstiklal Caddesi'nde İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde son yaptığı heykellerden bir tanesi. Özlem'i hatırlıyorum. Çok etkileyiciydi gerçekten. O binanın içerisinde biliyorsunuz İş Bankası koleksiyonundan tabloların sergilendiği bir seçki var İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde. Onların içerisinde Özlem, o balık, inanılmaz dikkat çekiyor ve çok etkileyici duruyor. Tekrar bu sergide Özlem'le karşılaşmak, hatta Özlem'in çizimlerinden itibaren hayata geçtiği süreci de izlemek, ki pek çok fotoğraf da var bu arada. Eski yıllara ait gazete küpürleri. Dolayısıyla Rahmi Aksungur'un dolu dolu bir retrospektifi diyebiliriz. İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde açılan Rahmi Aksungur retrospektif sergisi için.
Garanti BBVA tarafından kurulan, SALT'ta ise yine etkileyici ve çok soru soran bir sergi var bence. SALT'ın insanla hayvanın tarih boyunca değişen ilişkisini keşfe çıkan yeni sergisi diye adlandırıyorlar. Hayvanların yaşamı. Evet, SALT Beyoğlu'nda hayvanların yaşamı sergisini görmek mümkün. Daha bir süre devam edecek. Farklı katlarda devam eden sergi her zaman olduğu gibi terastaki kış bahçesine kadar uzanıyor. Önümüzdeki günlerde bu sergiyle ilgili daha ayrıntılı ve diğer sergilerle ilgili daha ayrıntılı bilgilere de yer vereceğiz muhakkak. Evet, şimdilik sergilerle ilgili sanırım aldığım notlar bu kadar. Ama hazır caz gününden bahsetmişken onu da oraya not almışım, söylemeyi unuttum. Biliyorsunuz İKSV'nin bir Genç Caz projesi var. Bu Genç Caz projesi için her sene bir açık çağrı yapılıyor ve pek çok başvuruda bulunuyor genç cazcılar ve bu sene 23. kez gerçekleşiyor bu. Başvurular uzatıldı. Onu söylemek istiyorum. Hala başvurmadıysanız ve başvurmak istiyorsanız 9 Mayıs'a kadar caz.iksv.org adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilir. Bu genç caz başvurusunu da yapabilirsiniz. Geçen haftayla ilgili ve önümüzdeki günlerde farklı yerlerde de muhakkak izlenebilecektir diye düşünüyorum. Nasıl ki bir önceki hafta Anadolu Sigorta'nın 100. yılına istinaden yaptığı o muhteşem şovu tekrar sahnede izlemek istiyorsak, bunu da bence önümüzdeki günlerde farklı yerlerde izleyebiliriz diye düşünüyorum. Sabancı Vakfı'nın 50. yılı kutlandı geçen hafta ve Sabancı Vakfı'nın 50. yılına dair de 50 yılın hikayesi belgeselini hep birlikte izledik. Yine Selçuk Metin'in yönetmenliğini yaptığı, Zeynep Miraç'ın yazdığı bu belgeseli de önümüzdeki günlerde, önümüzdeki aylarda farklı platformlarda izlemeyi istiyoruz doğrusu. Burada da bunu not düşmüş olayım. Bu haftalık bizden bu kadar. Biraz eski ajandalara göre, daha önceki ajandalara göre kısa olabilir ama benim filme yetişmem gerekiyor. Sevgili Tolga Karaçelik'in Psikoterapi ve daha uzun filmini, hadi hepsini baştan söyleyeyim. Psikoterapi, bir seri katil hakkında yazmaya karar veren yazarın Sığ Hikayesi filmine yetişmem gerekiyor. Sizin de önerilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın diyorum ve haftaya görüşmek üzere. Esen kalın.